Evet, şimdi müthiş bir parça Manos Loizos'tan Vaporaki tu Bornova çalarken ben yavaş yavaş konuya girmek istiyorum. Artık bayağı bir toparlandık gibi görünüyor. Dediğim gibi bugün heyecanım yine üst noktada çünkü anlatılması çok kolay bir müzisyen değil. Kostas Rukunas bu gecenin konuğu. En başta şunu söyleyeyim. Kostas Rukunas'ın özelliği şu. Bu arada ben müziği de kapacağım. Instagram'dan şey yapalım. Birazcık tasarruf edelim. Kesmesin yayınımızı. Doğduğu tarih itibariyle ki 1903 yılından bahsediyoruz. Hemen hemen bütün dünyayı sarsan savaşların içinde gerek çocukluk, gerek ilk gençlik, gerek de yetişkinlik döneminde bulunmuş bir kişi Kostas Rukunas. Bu dönemde hayatla mücadele etmiş, ailesiyle yaşama tutunmaya çalışmış bir kişilik, müzisyen özelliğinin yanı sıra. Dolayısıyla benim bu platformu kurduğumdan bu yana anlatmaya çalıştığım rebetika türlerinin hemen hemen hepsine şahit olmuş. Ve bu dönemlerde rebetika'nın türlerinde yer alan önemli müzisyenlerle birlikte çalışma şansı bulmuş. Hepsini ayrı ayrı tanıyan bir kişi ve çok heyecan verici dokümanlara ulaştım. Açıkçası tabii size geçen defa söylemiştim. Türkçe kaynaklar hemen hemen sıfıra yakın. Ve daha enteresanı İngilizce kaynaklarda da bayağı bir tıkandım ben. Bir ara bir panik olmadım değil. Kostas Rukunas'ın hayatını incelerken. Arkasından tabii Yunanca dokümanlar imdadıma yetişti. Bir parça görevim zorlaştı orada. Çünkü ben belli arkadaşlarımdan yardım alarak o dokümanları çözümlemeye çalışıyorum. Ve arkasından bir mantık dizgisi içinde onları sizle paylaşmaya çalışıyorum. Oldukça zor oldu ama yine de belli bir toparlama içine girdiğimi tahmin ediyorum Kostas Rukunas'la ilgili. Evet, ben yavaş yavaş gireyim ön sözü çok fazla uzatmadan. Şimdi dediğimiz gibi Kostas Rukunas'ın ki önce bir fotoğrafıyla yetişkinlik çağlarında çekilmiş bir fotoğrafıyla başlayalım. Şöyle. Hani geçen programlarda bahsettiğimiz bundan önce de Antonis Diamantidis Dalgas'ta ve Marika Papagika'da bahsettiğim gibi bütün yoksulluklarına ve zorluklarına rağmen giyimlerinden, kuşamlarından hiçbir zaman vazgeçmemiş, tertemiz giyinen, kendilerini çok iyi prezente eden müzisyenler bunlar. Bakın tekrar göstereyim, yani öyle bir dönem ki 20'lerden 30'lardan bahsediyoruz. Her türlü ekonomik buhranın, sıkıntının yaşandığı dönemlerde jilet gibi işine gücüne, kendisine saygılı insanlar, bu çok önemli. 23 Nisan'ın biraz önceki girişiyle de ilgili bunları zamanda yine bir takım şeyler söylemek istiyorum. Bunlar önemli. Yani her türlü zor dönemde direnç. Bu rebetiko müziğinin ve yaşam tarzının bize anlattığı özelliklerden biri de sanıyorum bu direnç. Enseyi karartmamak ve devamlı üretmek, önüne bakmak. Bunu da bir ara parantez olarak koymuş olalım. Şimdi birkaç program önce Antonis Diamantidis Dalgas'la, Arnavutköy doğumlu Dalgas'la ilgili şunu söylemiştim. Gırtlak hareketleri ve sesindeki elastikiyetlerle ön plana çıkmış bir kişi demiştik. Şimdi hemen hemen aynı özellikler Kostas Rukunas için de geçerli. Ayrıca bir ilave var. Onda bir nazal ses özelliği de var. Yani burundan kaynaklı bir sesini farklılaştıran bir özelliği var Kostas Rukunas'ın. Bu da o dönemde Rukunas'ı diğer şarkıcılardan pozitif manada ayıran, rekabette öne çıkaran özelliklerden biri. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Kostas Rukunas genel manada rebetika şarkıcısı olarak bilinir ama geleneksel halk Yunan şarkıları, Dimotika ve Laika şarkıları da söylemiş aynı zamanda. Ada şarkıları söylemiş, Nisiotikalar söylemiş. Burada sesi bütün bu rebetika'nın ve dimotika'nın alt dallarına elveren şekilde uygun ve hemen hemen bütün türlerde şarkılar söylemiş. Zaten biraz önce konunun başında onu anlatmaya çalıştım. Size seçtiğim parçalar da biraz bu alt dallardan, her türden birer parça seçtim ki hani Kostas Rukunas'ın ne tür ses hareketlerine girebildiğini birlikte görelim diye. Şimdi bir parça dinletmeden önce size şu özelliğini de söyleyeyim. Biliyorsunuz bütün rebetika şarkıcılarının bir lakabı var. Hatırlarsanız Payuncis için tembel demiştik. Anestis Delias için Artemis lakabı vardı.
bunları çoğaltmak mümkün. Kostas Rukounas'ın da lakabı o Samiotakis, yani Samoslu küçük, küçük Samoslu diyelim. Aslında fiziksel olarak öyle bir küçük tarafı yok ama öyle bir lakap takılmış. O gençlik yıllarına istinaden konmuş bir lakap. Birazdan anlatacağım. Tabii buradan anlayacağımız üzere 1903 yılında Mikroasya'ya, Anadolu topraklarına çok yakın Samos adasında doğuyor Kostas Rukounas. Tabii doğduğu dönem itibariyle biraz önce söyledim, tüm savaşların içinde yer almış ve hayatı öyle kurgulamış, öyle anlamış ve ona göre yaşamaya çalışmış bir kişi. Tabii Türkiye'ye o zaman tabii Mikro Asya, Küçük Asya, Batı Anadolu diyelim yakın olmasından mütevellit size daha önce de dönem dönem anlattığım Sibirneyka, yani İzmir ekolü, Repetika'nın İzmir ekolünü çok yakından takip etmiş. Çünkü Samos adasına İzmir'den devamlı kompanya dediğimiz o dönemde müzik grupları gidiyor, performanslar yapıyor. Ve orada halbuki ilk işi müzik olmamasına rağmen kalbinden, ruhundan gelen istekle bu kompanyaları yakından takip eden bir Kostas Rukounas var gençlik yıllarında. Dolayısıyla Sibirneyka, İzmir ekolü onun kafasında yer etmiş ve kendini geliştirmiş bu manada. Şimdi bunları bahsettikten sonra hayat hikayesine devam edeceğim ama çok fazla laf kalabalığı yapıp sizi sıkmak istemiyorum. Bütün bu içerikli programlarda olduğu gibi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu biraz önce bahsettiğim türler içinde en çok ön plana çıktığı tür amanes, aman aman, gazel türü şarkılar. Biliyorsunuz bu yarı doğaçlama gerektiren, teknik olarak oldukça zor bir sanat. Bunun ustalarından yaklaşık 180'e yakın kayıt yapmış. Taş plakları var. Onu da kimle yaptığını birazdan anlatacağım. Ama bunların 180'in içinde yanlış hatırlamıyorsam 50 adedi amanes şarkıları. Şimdi onlardan bir örnek geliyor. Gecenin ilk parçası o olacak programla ilgili. Ben hemen listeme geçiyorum. Bir pire manesi, Pireotikos Manes. Sevgili Haşmet Pamuk hocam buradaysa o da çok sever bunu. Keyifle dinleyecektir. Burada önce bir dinleyin, sonra konuşalım. Aman aman medet aman 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 Filip yazın υπάρχουν aman aman υπάρχουν να σ' αγαπούν με πόνο Bu arada yaklaşık bir 6-7 dakika kesilmiş. Ben mesajları okuyamadım. Şimdi düşüyor. Cevap veremediğim tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum. Yeni düşmeye başladı. Teknik bir problem. Instagram yapıyor bunu ara ara. Ümit ediyorum arada kesinti olmadı. Ben kesmeden müziği dinlettirmeye devam ediyorum dostlarım. Tekrardan hoş geldiniz hepiniz bu arada. Daha yeni görüyorum mesajlarınızı. Orhan hocam hoş geldin. Aman aman nasıl αγαπούν με πόνο Ya Surukuna. Ya Surukuna. Tesbih burada Koray hocam. Tesbih yanımda. Heyecanla anlatmaya daldım, o yüzden gösteremedim tespihi.
Ya to şifer aman aman Evet, sevgili Itır Kunter'in sorusunu gördüm. Doğrudur. Amane kahvelerin ismi bu aman amanlardan geliyor. Bu hatırlarsanız daha önceki yayınlarda da bahsetmeye çalışmıştım. Aman amanlar birazcık müzik içinde doğaçlama yapıldığı zaman bir sonraki söyleyeceği şeyi hatırlamak için bir zaman kazanma olabiliyor. İç çekmek of of aman aman tarzında olabiliyor. Kafe amanlar buradan geliyor. Doğru tespittir. Dolayısıyla evet Haşmet Hocam da burada gördüm, ümit ediyorum. Parçayı dinledi. Bu arada programın başında bahsetmiştim. Mesajları daha yeni gördüğüm için yazışmaları göremiyorum. Bu Yunanistan kaynaklı Yunanca dokümanları çözümlemekte sevgili hocam Haşmet Pamuk bana çok yardımcı oldu. Önümü açtı, ufkumu açtı. Bugün onun rahatlığıyla da biraz rahat rahat konuşacağım detaylarla ilgili. Kendisine tekrar buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, ilk parçamız Periotikos Manesti. Burada bahsettiğim gibi 180 tane kaydın yaklaşık 50'si aman amanlar. Onun çok ön planda olduğu, kabiliyetli olduğu bir alan. Ama birazdan başka tür dallara da gireceğiz. Bunları konuşacağız. Şimdi 1903'ün Samos'una ben geri dönüyorum. Bu arada arkadaşlar anlatırken müziği kapıyorum. Çünkü dediğim gibi Instagram'dan tasarruf benim tabirimle iyi oluyor. Hem ben kaydedebiliyorum daha sonra bu dokümanları. Belki niteliği taşısın diye YouTube'a koyuyorum. O yüzden de hani belli bir monotonluk olmasın diye de ara ara parçalar çalmaya devam edeceğim. Sonra zaten söylememe gerek yok. 2. 3. saatte müzik dinlemeye bol bol devam edeceğiz. Orada istediği kadar kesebilir. Şimdi 1903 Samos'una geri dönüyoruz dedim. Babası Apostolos Rukunas, annesi Eftia Dinaku, Kostas Rukunas'ın yoksul bir ailenin çocuğu. Çok varlıklı değiller. Aslında bunu söyledikten sonra diğer anlattığım hikayelerle, diğer müzisyenlerin hayatlarıyla ne kadar benzer olduğunu yine göreceğiz. Okula iyi niyetle normal zamanda Rukunas'ta başlıyor fakat şöyle hangi müzisyen de hatırlamıyorum yani Dionysio olabilir veya şu anda aklıma gelmedi. O da 10 gün 15 gün arası okula sabretmiş ve bırakmış. Sıkılgan tipler yani sevmiyorlar anladığım kadarıyla okumayı ve 8 yaşında bu arada şunu parantezde söyleyeyim de 2 yaşına daha gelmeden babası Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve uzaktan kumanda eşini boşuyor. Dolayısıyla böyle bir travma yaşanıyor ailenin içinde. Rukunas'ın annesi 2-3 sene sonra tekrar evleniyor ve yeni eşinden 3 tane çocuğu oluyor. Üvey kardeşi oluyor Rukunas'ın. Hayata böyle devam ediyorlar. Dediğim gibi okulla çok arası iyi değil. 8 yaşında çalışmaya başlamış Rukunas ve çalışmaya başladığı yer bir sigara fabrikası. O zaman makinaların olmadığı bir dönem sigaraları elle sarmak yöntemiyle üretiyorlar ve yaklaşık çok az bir zaman değil arkadaşlar. 7 sene Kostas Rukunas bu fabrikada çalışmış ve Skudur'un günde ortalama 3000 sigara sarmış. Çok yıpratıcı ve 8 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. 8 ile 15 yaş arasında böyle yorucu tabii ki çocuk işçi diyebileceğimiz bir statüde çalışmaya başlamış. 7 sene sonra sigara fabrikasına makineyle üretim başlayınca Rukunas'ın işine son veriliyor ve o düşünüyor, taşınıyor. Babasına yakın olmak istiyor. Burada şu soru gelebilir. Üvey babası mı, kendi babası mı? Bakın bunu hala araştırıyorum. Tahminim Amerika'dan dönen öz babası gibi ama bu konuda çok emin olmadığım için önden sorabileceğiniz soruya şimdiden cevap vereyim. Babasının bir marangoz atölyesi var. Oldukça da iyi işler yapıyorlar. Sandalye, çerçeve gibi önemli bir takım ürünleri ortaya çıkaran bir atölye bu. Babasına yakın olmak için sigara fabrikasından ayrıldıktan sonra burada çalışmaya başlıyor Kostas Rukunas. Ve işinde o kadar iyi ilerliyor ki özellikle de iskemle imalat konusunda bir usta oluyor.
Ve ona Kostas o Kareklas lakabını takıyorlar o dönemde Samos adasında. Böyle bir özelliği de var. Samoslu küçük olmasının dışında. Burada da yaklaşık 4 sene çalıştıktan sonra bir askerlik arası veriyor. Trakya'da askerlik yapıyor. En büyük bölümü de İskeçe'de bu arada geçiyor askerliğin. Toplam 2 senelik bir askerliği var Kostas Rukounas'ın. Ve ben şimdi tekrar burada bir virgül koyup size bir parça daha dinlettirmek istiyorum. Arkasından hikayesine müzik katarak devam edeceğim. Şimdi ikinci sırada benim çok beğendiğim bir parça var. İlahanades, Türkçesi doğru çeviriyorsam yan kesiciler. Bir Vangelis Papazoğlu bestesi. Diyor ki Lemonidika'da bir olay var. Yine bir şeyler oluyor. Sanıyorum yan kesicilere polis el atmış, onları toparlıyor. Aman yapmayın, bu bizim işimiz, bize dokunmayın ey polisler diye böyle bir sözleri olan nefis bir parça. Bakın biraz önceki Amanes'ten çok farklı bir yorum bu. Şimdi ikinci tür olarak da onu size dinlettirmek istiyorum. Kostas Rukounas'ın özel sesinden İlahanades. Haydi bakalım. Stein'cim şimdi gördüm. Tekrar başın sağ olsun güzel kardeşim. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Sabırlar diliyorum. En kısa zamanda kavuşmak üzere güzel kardeşim. Sevgiler, selamlar ailene. Kalispera Rena. Καλώς ήρθες, τι κάνεις? Sağ ol Stein'cim, eksik olma. Çok naziksin. Βαγγελίστρα μου κάτι καρπαζιές. Ova. Fine, dear Rena. Thank you. I am so glad to see you. Thank you for joining the program. Tonight we are talking about Kostas Rukounas. As you already know, we'll be listening to his songs and watching his videos. I hope you enjoy the night. Thank you for joining once again. Sevgili dostlarım, dediğim gibi bir ara bende mesajlarda bir donma oldu. Katılan tüm arkadaşlarıma tekrardan merhaba diyorum. Hoş geldiniz, sağ olun, var olun. İlerleyen dakikalarda mesajlarınızı gördükçe tabii ki her zaman yaptığım gibi cevap veriyor olacağım. Lütfen yanlış anlamayın. Merhaba Cihan'cığım, hoş geldin kardeşim. Hoppa. Bozcaada'ya, Çanakkale'ye çok sevgiler dostlarım, hoş geldiniz. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu. İyicene büyük bir aile olduk can dostlarım sayenizde. Çok güzel bir akşam. Evet, şimdi ilkinde bir Pire manesi dinledik. Arkasından İlahanades Vangelis Papazoğlu bestesini dinledik. Bu ikinci değişik bir türdü. Şimdi ben bu askerlik dönemi, marangozluk dönemine geri dönüyorum. O dönemde marangozlukta ilerlerken aynı zamanda müzik aşkı da depreşiyor. Bir şekilde içinden
tekrardan fışkırıyor ve üretim yapmak isteği beliriyor Kostas Roukounas'ın. Samos'un en ünlü mekanlarından o dönemde 20'lerden 20-25 yıllarından bahsediyoruz. İsmi de yanlış almadıysam Pansamiakon isimli bir mekan. Pansamiakon. Burada Kostas Roukounas santur çalıyor ve tabii ki şarkı söylüyor. Çok kısa zamanda ses getiriyor. Sesiyle ses getiriyor, öyle söyleyelim. Çok bahsettiğim gibi özel bir gırtlak hareketlerine sahip yapısı var sesinin. Ve o dönem biraz önce yine bahsettiğim gibi İzmir'den gelen kompanyaları dinledikçe Zimirneyka aklında iyicene oluşmaya başlıyor ve o şarkıları da yorumlamaya başlıyor. Askerliği bitirdikten sonra tekrardan marangozhaneye dönüyor. Bu sırada babası vefat etmiş oldu Kostas Roukounas'ın ve atölyeyi devralıyor, kapatmıyor, işlerine devam ediyor. Oldukça da geliştiriyor. Hani Küçük Asya'dan bir ortakla işi büyüterek devam ettiriyor ama aklının bir yerinde mutlaka müzik her zaman var, söylememe gerek yok. Ve ön plana çıkmış oluyor. Bizi bu gelişme 1927 yılına getiriyor. 27 yılında büyük bir karar alarak Atina'ya taşınmaya karar veriyor Kostas Roukounas. Tabii Atina'ya gittiği zaman hemen müzik kariyeri başlamıyor. Orada da çok ciddi bir zorluk içine giriyor ekmek parası kazanmak durumunda. Orada da bir kereste nakliye şirketinde iş buluyor. Senelerce orada çalışıyor. Tabii Atina'ya gitmesinin sebebi müzik olduğu için bu meyvesini zaman içinde veriyor sevgili dostlar. Çünkü işi bitirdikten sonra yorgun argın da olsa akşamları arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı bir müzikole gidiyor. Burada hem içki içilen, yemek yenen ve müzik dinlenen bir mekan. İsmi Mikra Asya, Küçük Asya isimli bir mekan Atina'da. Böyle başlıyor Atina'daki macerasına ve zaman içinde kafelerde, düğünlerde, vaftizlerde, festif zamanları İngilizlerin tabiriyle büyük okazyonlarda programlar yapıp profesyonel olarak şarkıcılık yapmaya da bu dönemde başlıyor Kostas Roukounas. Tabii şimdi bir dönüm noktası gelecek. O dönüm noktasına gelmeden önce ben sizle bir müzik daha paylaşmak istiyorum. Bu da yine farklı bir tür. 1936 yılından bir parça. O Soropis isimli yine bir Spiros Peristeris bestesi. Böyle bir dumanlanma, kaşıklanma durumunu anlatan parçalardan biri o da. Bakın onu nasıl söylemiş Kostas Roukounas. Sonra hayat hikayesine devam edelim. O Soropis. Γεια σου Ρουκούνα μου. Γεια σου παιδός είσαι όμορφος οροφή μου. Γεια σου παιδός είσαι όμορφος. Αχ, γεια σου παιδός είσαι όμορφος. Αμάν, αμάν, κοίταξου στο καθρέφτη. Evet, bu da Duman Duman. Duman altı rebetikaların başında gelen parçalardan biri. Şöyle bir parça dinlettirmek istedim ki üçüncü bir türde de nasıl sesini kullandığını beraber dinleyelim diye. Gerçekten kendisini o türe göre ayarlayabilen çok ciddi bir özelliği var.
O yüzden de ön plana çıkmış o dönemde. Şimdi biraz önce parça öncesinde demiştim ki virgül koymadan bir dönüm noktası geliyor hayatında Atina'da diye. Tabii bu kadar yürekten, bu kadar gönülden bir şeyle uğraştın. Hatta hayat tarzını değiştirip Atina'ya gittiğim bir dönemde bunun olması zaten kaçınılmaz. Bu aşk meyvesini veriyor ve bir şekilde yolları daha önceki programlarda size tanıttığım İzmir kökenli müzisyen Panayotis Tundas'la yolları kesişiyor. Tabii Panayotis Tundas'ın özelliği o dönem plak firmalarıyla ilişkisi olması, yetenekli müzisyenleri ortaya çıkaran bir özelliği olması. Hatırlarsanız kadın şarkıcılardan bahsedersek Rita Abacı ve Rosa Eskenazi'yi de çıkarmış ön plana ve onları meşhur etmiş isimlerin başında Panayotis Tundas geliyor. Hakeza Kostas Rukunas için de bu geçerli. Sesindeki elastikiyet, güçlü gırtlak hareketleri ve nazal sesi biraz önce bahsettiğimiz gibi çok etkiliyor ve Panayotis Tundas'la ilk kaydını yapıyor 78'lik taş plak ve böylece profesyonel hayatı ivme kazanmış oluyor Kostas Rukunas'ın. Şimdi tabii kayıt işleri sürerken mekanlarda da çalmaya devam ediyor. Bu arada bırakmıyor hiçbir zaman. Hani o çok güzel ve çok özel bir dünya bildiğiniz gibi. Tabii programın başında bahsettiğim gibi şimdi 2. Dünya Savaşı'nın öncesi ve sonrası var. O dönemleri görmüş yaşamış bir kişi. Her bir dönemin mekanlarında ayrı ayrı ruh hallerini yaşamış. Ona göre üretmiş kişilerden biri. Çok özel bir mekanda plak kaydı yaparken çalmaya devam ediyor. Buranın ismi de Pikinos Bira. Sahibinin ismi Pikino. Hatta meraklı olanlar bana direkt mesaj gönderirse şu anda Atina'daki adresini size verebilirim. Hala o bina orada duruyor. Tabii bambaşka kişiler, şirketler var ama bina olduğu gibi duruyor bu Pikinos Bira mekanı. Bunu size paylaşabilirim. Gidenler görürse çok heyecan verici olabilir. Burada 2 kişiyle ağırlıklı çalışıyor. Bir tanesi santur ustası Kostas Çovenos. Amerika'dan, ABD'den yine diğer programlarda bahsetmiştik. Mübadele öncesi Amerika'ya gidip sonra tekrar Pire'ye gelen, Atina'ya gelen müzisyenler var. Onlardan biri Kostas Çovenos ve Denizci Vagelis var. Keman ustası o da. Onlarla birlikte çalışıyor Kostas Rukunas. Bu mekanda oldukça uzun süre çalışıyor. Ta ki mekanın sahibi Pikino öldürülene kadar. Bu da çok ilginç bir hikaye. Şimdi tabii dar bir zaman aralığında bunların hepsine detaylı girmek istemiyorum. İlgilenen dostlarım mutlaka detayını incelerler. O Pikino'nun öldürülmesi de ilginç bir konu. O olay yaşanana kadar orada çalmaya devam ediyor Kostas Rukunas. Evet, şimdi ben bir parça daha size dinlettireceğim. Bu sefer nereye gidelim biliyor musunuz? 1936 Panayotis Tundas ve Perpiniadis ortak üretimi bir parçaya. I Marika I Daskala, öğretmen Marika. Bu parçayı da müthiş yorumlamış Kostas Rukunas. Onunla gecemize devam edelim. Sevgili Morris, çok iyiyim. Ümit ediyorum sende de her şey yolundadır. Sağ ol. Bakın size gençlik fotoğrafını göstereceğim. Üst tarafından biraz yırtık. Bakın Kostas Rukunas'ın gençlik fotoğrafı. Elinde sigarasıyla. Fotoğrafın şurası eksik.
Bu arada ilerleyen günlerde bayağı bir arşivim oluştu. Kostas Rukunas'ın parçalarını dinleyeceğiz bu akşam ama fotoğraflarını bundan sonraki günlerde post edeceğim. Çok özel fotoğrafları var. Yarından itibaren onları da izleyebilirsiniz sayfamda. Yorgitsam Uyasu, hoş geldin. Sevgili Ahmet Elçimer, doğumu Samos fakat güzel bir tahmin yaptınız veya biliyorsunuz 1700'lü yıllarda Girit'ten Samos'a ailesinin göçtüğü söyleniyor. Kökenlerinin Girit olduğunu tahmin ediyoruz. Tarihte şeydeki dokümanlarda öyle gösteriyor ama doğumu Samos, Samoslu kendisi. Musa abicim merhabalar, hoş geldiniz. Daha yeni görüyorum dostlarımı. Evet, Marika Idaskala'yı dinledik. Şimdi evet bu parçayı birazdan koyacağım. Bu arada mesajını gördüm sevgili Morris. Senin parçan birazdan geliyor. Biliyorsun seni unutmam mümkün değil. Şimdi konuşmanın başında demiştik ki yaşadığı ve ürettiği dönemde farklı zaman aralıklarında önemli müzisyenlerle birlikte çalışmış. Bakın şimdi savaş öncesinde Peristeris'le, Skarveris'le, Tundas'la çalışmış. Savaş dönemi ve savaş sonrasında Payumcis'le, Van Vakaris'le, Papayannu'yla çalışmış ki Van Vakaris deyince araya böyle bir parantez koymak istiyorum. Mavramatya, Mavrafridya, Kara Kaşlar, Kara Gözler, hatırlarsınız bu parçayı dinliyoruz. Bunun yorumunu o kadar güzel yapmış ki aynı Grigoris Bitsikotsis'in Fragosiriani'yi ön plana çıkardığı gibi o da Mavramatya, Mavrafridya'yı ön plana çıkarıyor özel yorumuyla. Böyle ilginç bir durum var. Daha sonraki yıllara uzandığımızda da artık savaştan bayağı bir uzaklaştığımızda da Stelios Kazantzidis ve Kathy Gray ile yaptığı çalışmalar var. Yani bu çok önemli bir şey. Hem savaş öncesi ta Pire Rebetikası'na gidiyorsunuz. Savaş ortamında işte Mihalis Yeniçarislerle birlikte oluyorsunuz. Sonrasında Stelios Kazantzidis'e kadar giden böyle bir serüven. Bu herkese nasip olabilecek bir dönem ve üretim aralığı değil. Tabii bu arada işin birazcık da magazin tarafına girelim. Bir parantez açalım. İlk evliliğini 1934 yılında yapar Kostas Rukunas. İlk eşinin adı Anna Pagana. Bu arada Anna Politissa diye İstanbullu bir aile. Anna Politissa diye bilinirmiş. Çok dönemin özel şarkıcılarından, özel seslerinden biriymiş Anna Pagana. Ve müzisyen bir aileden geliyor. Çok güzel, verimli ve iyi ilişki içinde olduğu bir evliliği varmış. Fakat maalesef 1943 yılında Anna Pagana'nın kalp krizi geçirmesi sonucu ayrılıyorlar. Anna bu dünyadan göçüyor. 5 sene herhangi bir ilişki içine girmiyor, evlenmiyor Kostas Tsoukaras. 5 sene sonra 1948 yılında Alexandra Kiryazi isimli bir söz yazarıyla, bakın ilk eşi şarkıcı, ikinci eşi söz yazarı. Hani aşk böyle bir şey. Her yerden birbirine kenetlenen bir durum var. Ve 1948'den ta ölüm yılı olan 1984'e kadar bu eşiyle yaşıyorlar mutlu bir şekilde. Bütün zorluklara birlikte kanat gererek. Böyle bir iki tane evlilik var hayatında. Bunu da söylemiş olayım. Müziğe geri dönersek, dediğim gibi savaş öncesi Pire Rebetleriyle çalıştı. Ortak işler yaptı. Şimdi 1930 ile 40 aralığında yaptığı kayıt sayısı 150.
en çok üretken olduğu dönem. Diğer müzisyenlerde olduğu gibi özellikle de Alman işgalinden sonra enerjileri mi düşüyor veya bir takım başka sıkıntılar mı yaşıyorlar? Üretimlerinde ciddi bir azalma oluyor. Her ne kadar mekanlarda çalışmaya devam etse de plak kayıt performansı oldukça düşüyor Rukunas'ın ve 1940-1960 arasında bakın sadece 25-30 aralığında kayıt yapabiliyor. Tadı kaçmış dolayısıyla. Hani bunu biraz sonra dinlettireceğim, izlettireceğim bir videoda da görüyor olacağız. Orada da teyit oluyor. Haşmet Hoca'nın desteğiyle çözümlediğimiz videoyu. Yani 30-40 aralığında 10 senede 150 kayıt yaparken 40 ile 60 aralığında sadece 25-30 gibi böyle çok enteresan bir fark var arada. Şimdi son bir iki cümlemi saatin sonuna doğru kurmadan size bir parça daha dinleteceğim. Sanıyorum Morris kardeşim burada, o bu parçayı çok istedi. Şimdi yeni bir türe geçiyoruz. Trakya'ya gidiyoruz. Kuzey Yunanistan'a. Vasilo isimli parçayı seslendirecek Kostas Rukunas. Bu da bir Tundas ve Perpiniadis ortak yapımıdır. Bu arada birazdan zaten videosunda da orijinal halini göreceğiz, izleyeceğiz. Şarkı söylerken inanılmaz havaya giriyor. El hareketleri. Bir ara hatırlarsanız sosyal medyada bir hangi adı olduğunu hatırlamıyorum. Böyle başında beyaz bantıyla sarı gömleğli bir abimiz bir şarkı mırıldanıyordu. Böyle elinde sigarayla, hatırlarsınız, şimdi ismi aklıma gelmedi. Onun gibi böyle havaya giriyor, el hareketleri, kol hareketleri. Gerçekten çok heyecan verici performansı. Sonra kızıyor Musa abi, çalayım da. Evet, bu da iyi bir örnek oldu Morris'in istediği parça. Gerçekten bu da bir Kuzey Yunanistan, Makedonya, Trakya diyelim, o yörelerin dansı parçası. Bunu da hani Amanes'te dinledik, bunu da dinledik. Nasıl heyecanla, farklı bir yorumla ön plana koyuyor. Şimdi bir küçük hikaye var, onu da anlatayım. Yaptığı bestelerden biri şöyle hikayesi. Pire açıklarında zamanında 2 tane gemi çarpışmış. Gemilerden birinin adı Hidraki, bir tanesi Anastasi. Tabii gemiler çarpışınca çok ciddi bir hasar oluşuyor, yangın çıkıyor ve arkasından da boğulan mürettebat oluyor. Ve onları konu alan bir şarkı besteliyor. Bu da oldukça sükse çok yanlış bir kelime oldu. Dikkat çekici bir hale geliyor. Böyle olunca da bu gemilerin sahipleri Kostas Rukunas'ı mahkemeye veriyorlar. Çünkü kazayla ilgili davalar devam ederken onların aleyhine işleyen bir durum oluşuyor bu parça yüzünden. Ve parçanın yayınlanmasını yasaklatıyorlar o dönemde. Böyle enteresan bir hikayesi de var yaptığı bestelerden birinin. Arkasından
ölümüne çok az kala böyle 11-12 aylık, bir seneye yakın bir Amerika Birleşik Devletleri macerası var. Orada çok fazla kayda değer bir şey, bir hikaye bulamadım hani üretimle ilgili. Sonra geri dönüyor zaten ve 1984 yılına kadar Atina'nın banliyölerinde ikinci eşiyle Alexandra ile beraber yaşıyorlar ve 1984 yılında 80 yaşındayken kanserden hayata veda ediyor Kostas Rukunas. Şimdi ben onun bahsettiğim gibi bir videosunu sizinle paylaşacağım ama önce iki fotoğrafını paylaşıyorum. Biraz önce Giritli mi diye sormuştu sevgili Ahmet Elçimer. Demişti ki Girit kökenler ama Samos doğumlu. Hatta lakabı da o Samiotakis Rukunas'ın. Bakın gençlik fotoğrafı, elinde sigarasıyla, tekrar göstereyim. Müzikte şey gelmiş olabilir. Bu da seneler sonra janti erişkin fotoğrafı. Evet, şimdi ben bahsettiğim, bir saattir konuşuyorum. Ne bu video diyorsunuz büyük ihtimalle. Onu sizinle paylaşacağım. Hatta onun kaydını da şöyle bir bakalım da. Bu arada Haşmet abi çok değerli yorumlar yapıyorsun fakat şeyde anlatıma dalıyorum. Birazdan hepsine bakacağım ayrı ayrı. Kusura bakma, eğer bir soru veya bir yorum varsa göremedim. Evet, belgesel ikinciymiş. Şimdi bu belgesel 2,5 dakikalık, bir kısmını sizinle paylaşacağım. Burada masa başında iki kişinin muhabbeti var. Kostas Rukunas anlatıyor ve sanıyorum 70'lerin sonu olması lazım. Hani tahminim o yönde. Şeyi de göreceksiniz. Hani size gösterdiğim şu fotoğraf ne kadar adalı, ne kadar bizim coğrafyanın fiziksel özelliğini yansıtıyorsa bu videodaki halde o kadar Anglo-Sakson, İngiliz diyebilirsiniz, Amerikalı diyebilirsiniz. Benim yorumum. Hani sarı saçlı, böyle beyaz tenli, görüntü itibariyle çok böyle Avrupalı, Amerikalı gibi bir görüntüsü var Adalı'dan çok. Benim yorumum tabii bu, nacizane. Orada şimdi anlattığı şey şu: Yunanca konuşacağı için hani anlayan mutlaka anlayacak ama ben sevgili Haşmet Hoca'nın desteğiyle bunu çözümledik. Şöyle diyor Rukunas: Rebetika savaş öncesi çok büyük bir kesimin dinlediği, etkilendiği bir müzik türüydü. Daha doğrusu Rebetiko kültürüydü. Rebetika müzik türüydü o dönemin. Savaş sonrasında ise bayağı bir kan kaybetti bu diyor. Savaştan sonra da işte gerek askeri rejimler gerek baskı rejimleri o protest dönemde tekrardan Rebetika'ya bir yönelim oluyor. Mekanlarda eskisi kadar olmasa da özellikle de gelir sahibi olanların daha çok gittiği mekanlarda böyle bir Rebetika'ya rağbet oluyor. Dar gelirliler de geliyor. Onlar da gelmiyor değil. Onu da söyleyelim bu arada. Ve adaplardan, jargonlardan bahsediyor. Diyor ki mesela tabak kırmak diye bir şey, bardak kırmak diye bir şey yoktu. Herkes adabıyla oturur, müziğini dinler, yorumunu yapar, dansını yapar ve oradan ayrılırdı diyor. Kaotik bir ortamdan bahsetmiyoruz. Huzur dolu bir ortam vardı o dönemde diyor. Kabadayılar, ki orada dayı lafını duyacaksınız. Onlar da kibardı, saygılıydı birbiriyle, böyle masa deviren, ceket yakan, kavga eden insanlar değildi. Bıçak çekmezlerdi. Mümkün olduğu kadar huzur içinde dinlerlerdi müzikleri ve o mekanın tadını çıkarırlardı diyor. Tabii şöyle, bizim buradaki çıkarımımız şu oldu. Daha önceki programlarda hani 1920-30 arasındaki böyle civcivli, yani esrar tekkelerinde ve hapishanelerde doğan, filizlenen, sonra Atina'nın kafelerinde serpilen Rebetika'nın Rukunas'ın bu anlattığı dönemden çok farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü o 20-30 dönemi oldukça Kuçavakislerin, Mangasların birbirine ufaktan girdiği, olayların yaşadığı, Leonardes'i biraz önce dinledik. Oradaki gibi böyle hareketlerin, aksiyonların çok fazla olduğu dönemlerde. Demek ki çıkarımımız şu: savaş sonrasında herkes o kadar çok yoruldu ve o kadar üzüldü ki, o kadar çok yıprandı ki belli bir huzur ve güven ortamına Rebetika ve mekanlarda girmiş. Bunu anlıyoruz. Şimdi 1,5 dakika bunları dinleyeceksiniz Rukunas'ın ağzından. Ve o videonun devamında da bir parça seslendiriyor. İşte o bahsettiğim el kol hareketleriyle, duygusuyla, ruhuyla, her şeyle söylediği parçayı göreceksiniz. O da Tapediatis Iatoniasu,
Müthiş bir parça. O parçada şunu söylüyor. Mahallenin çocukları parçanın adı. Diyor ki beni çamurların içinde yuvarlanırken düşmüş bu arkadaş. Mahallenin çocukları gördü, benimle dalga geçti. Sen sarhoşsun sarhoşsun diye. Ben bunu CD'ye çektim ama zamanı gelecek, ben de hesap soracağım diyor. Tapediatis Getonias Su. Videonun devamında dinleyeceğiniz parça. Bu geleneksel bir parça. Küçük Asya parçası. Paradosya Komikra Asya dediğimiz tür. Böylece ilk saati tamamlamış olacağız. Arkasından bakalım gecemiz nasıl ilerliyor. Ben şimdi Rupunas'ı sizlerle baş başa bırakıyorum. 2,5 dakikalık videosuyla. Bir ses ayarı da yapalım da. Evet. Όλος ο κόσμος, όλος ο δουλειάς αγαπούσε το ρεμπέτικο. Αλλά μετά από έγινε ο πόλεμος, σταματήσαν ένα διάστημα. Τότε σε ό,τι πέρανε από τη βδομάδα, ερχόταν το Σάββατο να πούμε και τα κουμπούσαν όλα, ό,τι είχε καθένας. Γιατί άσε που βγαίνανε κάθε μέρα, εκεί που τα είχαν βγαίνανε κάθε μέρα. Ο εργατό κόσμος έβγαινε να πούμε ένα Σαββατοκύριακο να πούμε, γιατί δεν μπορούσε κάθε μέρα λόγω της δουλειάς. Αλλά υπήρχαν άλλοι που είχαν πολλά λεφτά και δεν τους ένοιαζε. Ήταν κάθε βράδυ το μαγαζί που δούλευα στο Πίκινο τότε ήταν full. Γλεντούσαν όμορφα, κυμπάρικα, νταϊλίδικα που λέμε το νταϊλίκι θα πει ότι πολύ κυμπάρης και όμορφος άνθρωπος. Όχι νταϊλίκι να σπάει ένα σκοτώ και να κάνει και να δείχνει. Ήταν πολύ όμορφος κόσμος και γλεντούσαν όλοι αδερφικάτα. Καλά, δηλαδή στην εποχή σας εκείνη, ας την πούμε εποχή σας, που δεν έπασε βέβαια να ζείτε ακόμα ενεργά καλλιτεχνικά, δεν υπήρχαν σπασίματα στα μαγαζιά. Τότε δεν σπάγανε στα μαγαζιά. Όχι. Εγώ στο Πίκινο και όσα κέντρα είχα δουλέψει όλα τα χρόνια, προτού τον πόλεμο, δεν σπάγανε. Όπως τώρα γίνεται να πούμε με το κάρο τα πετάνε τα πιάτα και τα μπουκάλια και τόνα και τ' άλλο. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Γιατί άμα έσπαγε ένα ποτήρι από τη μια άκρη του μαγαζιού, σχουνούταν άλλη παρέα και παρακολουθούσε το λόγο. Γι' αυτό λοιπόν τα αποφεύγαν όλοι οι καταστηματάρχοι. Αν έσπαγε ένα, έτρεχε ο καταστηματάρχη, παιδιά, μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μετά, άμα ξεγινόταν, έπρεπε να γίνει σκοτωμός μέσα. Θα τα πιάσω να τα δίνω τα παγαζικά. Θα τα πιάσω να τα δίνω τα παγαζικά. Θα τους δώσω 2 χαστούγια να είναι χαζικά. Θα τους δώσω 2 σκαμπίλια να είναι χαζικά. Σαν γλιστρώ και πέφτω κάτω και δασπώνομαι. Σαν γλιστρώ και πέφτω κάτω και δασπώνομαι. Βάζω μπρος τα 2 μου χέρια και σηκώνομαι. Βάζω μπρος τα 2 μου χέρια και σηκώνομαι. Evet, Onur Bey tercüme yok mu demiş. Sanıyorum bir kısmında yoktu. Tercüme olmadığı için ben videodan önce anlattım olanı biteni ama kaydedeceğim inşallah. Ondan sonra tekrar hikayeye bakabilirsiniz izlerseniz tekrardan. Şimdi ilk bölümü bağlamadan ben size bir video daha sıcağı sıcağına izlettirmek istiyorum. Kostas Rukunas'ı tekrardan saygıyla analım bu videoyla. Şimdi yine bir Tundas Perpiniadis ortak yapımı 1929 yılına ait bir parça dinleyeceğiz. Tokuklitis Kokinias diyor ki gizli gizli ağlıyorum bebeğim, aman ha dünya duymasın diyor. Çok çok yine o kadar eski ki kayıt, arada böyle kanal karışmaları falan filan var. İnternet ayarlarınızla oynamayın. O doğal ortamında yapılmış efektler. Sanıyorum o da kaçıncıydı? O 3.'üydü. Onu size dinlettiriyorum. Ve bu videonun ardından bir küçük ara vereceğiz. Devam ediyoruz sonra.
καρδιά τα κάνει σου. Πάρε με μικρό μέσα στην αγκάλι σου και μες στα φιλιά θα σβήσω πόνος της καρδιάς που κλείτης κόκκινιας. Μάνα μου εσύ. Μ' άνοιξες πληγή κουκλάκι μου μες στα φύλλα της καρδιάς. Μ' άνοιξες πληγή κουκλάκι μου μες στα φύλλα της καρδιάς και η ζωή μου σβήνει πια για σένα. Και η ζωή μου σβήνει πια για σε μικράκι μου και μορφό που κλείνεις φωτιά. Μ' άναψαν φωτιά μες στην καρδιά τα κάρια. Πάρε με μικρό μέσα στην αγκάλι σου και μες στα φιλιά θα σβήσω πόνος της καρδιάς σε μορφό που κρύβεις κοκκινιά. Το όμορφο που Evet, bu kocaya videoda sonundaki Rukunay'ın devam ediyor. Bunun da devamı var belgesellerde. Evet, Haşmet Hoca'nın belirttiği gibi şimdi ses hareketleri, gırtlak özellikleri bir yana gerçekten inceledikçe görüyoruz ki vücut dili ön plana çıkıyor. O duyguyu o kadar güzel anlatıyor ki şarkıyı güzel yorumlarken bir de kendini vermesi tabii her şeyde olduğu gibi bambaşka bir renk katıyor işin içine. Sevgili dostlarım, ilk saati tamamladık. Çok değerli Kostas Rukunas'ı anmış olduk böyle kısa bir iki cümleyle ve sunumla. Ümit ediyorum bir parça bilmeyenleri heyecanlandırmıştır. Bir yol açmıştır. Siz de ilgilenenler için diyorum tekrardan araştırmaya devam eder ve bu güzel yolculuğu benimle beraber sürdürürsünüz. Ben şimdi sizden bir 5-6 dakika yine müsaade istiyorum. Bir tazelenmeye ihtiyacım var. Dönüşte de geceye özel mis kokulu, Ege kokulu, deniz kokulu şarkılarımızla buluşmaya, görüşmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. 5-6 dakika sonra buradayım sevgiler.